Merhaba arkadaşlar. Yoğun bir haftayı geride bıraktık. Hem ülke olarak hem kendim olarak diyeyim aslında. Geçen hafta hatta topluluk sayfasında da paylaştım. Yeni internet yani internet sitemizin yeni şekliyle bayağı bir uğraştım. Yeni dizaynın stiliyle işte çalışmasıyla bayağı bir uğraştım. Artı bir de ülkenin gündeminde bir yerel seçim vardı. Hepsi bitti. Bugün 1 Nisan aslında yeni bir döneme başladık diyebiliriz. Bu videoda şimdi ne anlatacağım? Yeni bir video var. Yeni bir videoda yeni bir eklentiyi inceleyeceğim. Güzel bir eklenti. Ücretsiz gene eklenti. Biliyorsunuz ücretsiz tanıtıyorum, inceliyorum. İşimize yarayacak bir eklenti. Ücretsiz kısmında WordPress üzerinde tabii ki ağırlıklı çalışıyor ama ücretli kısmında WooCommerce üzerinde de çalışıyor. Nedir bu eklenti? Bir e-posta aboneliği diyebiliriz aslında. Marketing diyebiliriz. E-marketing diyorlar. E-posta marketing diyorlar. Pazarlama ya da işte ne bileyim bir abonelik, bir bülten eklentisi de diyebiliriz aslında. Benim hoşuma gitti. Hatta bunu normalde localhost'umda zaten denedim, test ettim falan. Kendi siteme de kuracağım bunu zaten. Bir e-posta aboneliği oluşturacağım. Artı bir otomasyon sistemi var. Yani otomatik olarak bazı şartları yerine geldiğinde, tabii ücretsiz sürümünde bu kısıtlı biraz. Otomatik olarak e-postalar gönderecek artık kayıt olana, işte üye olana, abone olanlara falan, bu şekilde bir sistem. Lafı fazla uzatmayacağım, hemen eklentiye geçelim. Biraz gene uzun bir video olacak çünkü biraz detaylı inceleyeceğim bunu. Yapmanız gereken, yani üstünkörü anlatmak istemiyorum. Çünkü ince noktaları da falan var. Bayağı bunu da test ettim. Artık incelediğim kadarıyla size göstermeye çalışacağım bu eklentiyi. Ne yapalım? Hemen geçelim bir geliştiricinin WordPress sayfasına ve de benim demoda yaptığım bir çalışmayı göstereceğim size. Sonra da artık eklenti kurup geçeriz. Hadi gidelim. İnceleyeceğimiz eklenti bu arkadaşlar. Geliştiricinin WordPress sayfası. Eklentinin ismi de bu. Gördüğünüz gibi. Hemen Türkçesine bir bakalım. Türkçesi de WordPress ve WooCommerce için e-posta pazarlama marketing, yani e-posta otomasyonu ve bülten demiş. MailMint. Eklentinin ismi tabii ki. Şimdi bu sayfaları zaten videonun açıklama kısmında olacak. Lütfen girin, inceleyin, okuyun arkadaşlar. Geliştiricinin sayfasının da tabii ki açıklama kısmında oluyor. Geliştiricinin resmi sayfasını oradan da ulaşabilirsiniz. Fiyatlarına da bakacağız tabii ki. Bu eklentinin dil dosyası Türkçeleştirilmiş dil dosyası arkadaşlar videonun açıklama kısmında ve videonun sabitlenmiş şekilde yorumlarda olacak. Oradan da ulaşabilirsiniz. Çok bakın artık şunu hemen belirteyim. 2 senedir zaten yapmış olduğum çevirileri ücretsiz olarak zaten yayınlıyorum, veriyordum. Ama artık şartlardan dolayı biraz da işte yani artan masraflar diyeyim size, çok cüzi fiyatlara dil dosyalarını, çevirdiğim dil dosyalarını satıyorum. Yani artık destek amaçlı almanız için sayfamdan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hem de bana küçük de olsa, gerçi büyük küçüğü olmaz, desteğin her zaman için söylüyorum, alabilirsiniz. Bana da destek olmuş olabilirsiniz. Olmuş olabilirsiniz değil, olmuş olursunuz. Bu şekilde diyorum ve geliştiricinin resmi sayfasına geçiyorum. Fiyatı biraz yüksek arkadaşlar baktığınız zaman. Yani 150 dolardan başlıyor, senelik 400 dolara kadar gidiyor. Tabii yani çok fazla özellikler var, bilmem neler falan var ama ülkede bu şartlarda 150 dolar bir eklentiye vermek, bilmiyorum hani yapacağınız işleme göre başlangıç seviyesinde verir misiniz, verme, ama ücretsiz kısmıyla da zaten göreceksiniz şimdi. Yani bir takım işinizi görecek şekilde işler yapabiliyorsunuz. Ondan sonra eğer bir e-ticaret siteniz varsa, para da kazanıyorsanız geliştiricileri desteklemek amacıyla da alınır. Yani kullanacaksınız tabii ki. Neyse. Dediğim gibi 150 dolardan 400 dolara kadar gidiyor. Şimdi bakın bu sitemizin lokaldeki, tabii bakın lokalde bu. Lokaldeki versiyonunda diyeyim size, bir çalışmasını yaptım bunun. Ne diyeceksiniz? Bakın şimdi sabit bir tane bülten, abonelik, haber bülteni aboneliği kutusu oluşturdum. Buradan insanlar e-postasını yazıp abone olacaklar ve ben artık kendim nasıl ayarlarsam, işte saatlik, haftalık, günlük, aylık neyse artık bir bülten gönderebilirim. Yani sistemdeki gelişmeler. Şimdi WooCommerce olmadığı için burada ürünlerle ilgili otomatik olarak ürünleri çekmiyor sayfalar. Yani ürünlere yönlendiremiyorsunuz. Siz kendiniz güzel şablonlar oluşturup gönderebilirsiniz, ayrı bir şey işte. Birkaç tane eklenti daha var aslında. MailPoet diye bir eklenti var. Orada mesela WooCommerce üzerinde de çalışıyordu benim bildiğim kadar. O eklenti de var sonuçta. Onu da kullanabilirsiniz ama bu basit geldi bana. Biraz daha böyle sade ve hani çok fazla karmaşık değil, yormayan bir sistem gibi geldi bana. O yüzden bunu inceledim. Kullanabilirsiniz, kullanmazsınız tabii ki. Şimdi böyle bir kısım yaptım.
Artı ayrıyetten bakın şimdi bir tane mesela mağazamızda bir sayfaya gireceğim. Ürünün sayfasına gireceğim. Ürün sayfasında bakın bu şekilde bir pop-up şeklinde bunu da ayarlıyorsunuz tabii ki. Böyle bir bülten aboneliği ya da burada bir reklam bile paylaşabilirsiniz. Yani abonelik değil de böyle bir şey. Yani bu ürün sayfasına girdiğinde böyle bir pop-up çıkacak şeklinde ayarlayabiliyorsunuz. Dediğim gibi biraz böyle kurcaladığınız zaman çok farklı şeyler yapabilirsiniz. En basitinde otomasyondan kısmında söyleyeceğim gerçi onu. Dediğim gibi biraz kısıtlı, ücretsiz olduğu için çok fazla böyle seçeneğiniz olmasa bile bu olan seçeneklerle bile iş yaparsınız. Bunları göstereceğim şimdi. Ne yapalım? Bir uyarımızı yapalım. Ondan sonra da bizim demo sayfamızda eklentinin kurulumunu başlayalım. Ayarlarına geçelim. Hadi bakalım. Eklentinin kurulumunu bu sitede yapacağım arkadaşlar. Bakın demo sitemizde yapacağım. Herhangi bir şey yok. Kontrol paneline geçelim zaten. Kontrol panelinde de gördüğünüz gibi normalde yani bir Astra'nın bir tane teması var zaten. Bir şablonu var. Onun haricinde bir şey yok yani. Eklentiyi buraya kuracağım şimdi. Boş bir sayfada da çalışabiliriz. Sıkıntı değil. Şimdi geçtim hemen eklentinin kurulumuna. Yeni eklenti ekle diyorum. Arama kısmına eklentinin ismini yazıp zaten otomatik çıkacak. Bu eklenti daha böyle çok eski bir eklenti değil aslında. Baktığınız zaman güncellemeleri WordPress sürümümüze uyumlu şu an. Hemen kurup etkinleştiriyorum. Eklentiyi kurduk ve etkinleştirdik. Şimdi ne yapacağım? Loco üzerinden eklentinin Türkçe dil çevirisini yükleyeceğim arkadaşlar. Türkçe olarak devam edelim. Tabii dediğim gibi geliştiricinin bize vermiş olduğu izinler yani ne kadarını komple %100 tabii ki çevrilmiyor. Bu da zamanla gelişecektir otomatikman ama büyük bir bölümü Türkçe'ye çevriliyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Hemen Loco'ya geçip dil dosyasını yükleyelim. WordPress kontrol panelinde Loco Translate eklentisine geldim. Eklentiler kısmına geçiyorum arkadaşlar. Eklentimizi buluyorum. Bakın hemen buradan yeni dil diyorum. Türkçe. Burada Loco'da ilk önce bir Loco'da deneyelim. Bakalım çeviriyor mu çevirmiyor mu göreceğiz. Çünkü arkadaşlar bazı eklentiler ne yazık ki dil dosyalarını ya sistem dil dosyasında olacak ya geliştirici yani eklentinin içinde olacak dil dosyasında ya da işte üçüncü yani kısımda Loco klasörün içinde de artık menülerini dil çevirilerini yapabiliyor. Bazıları yapamıyor. O yüzden de ilk önce başlangıçta Loco klasörü üzerinde tutun. Baktığınız olmuyor. Ondan sonra sisteme ya da geliştiriciye taşıyabiliyorsunuz. Taşıyın. Şimdi geliştirici ve sistemde olmasının dezavantajı güncellemelerde ya da eklentiyi sildiğinizde dil dosyası da ne yazık ki kaybolur arkadaşlar ya da güncellenir. Tekrar bunları yüklemeniz gerekebiliyor. O yüzden de eklenti dil dosyalarını bilgisayarınızda da tutun arkadaşlar. Yani bir klasörde yedekleyin, tutun. Ne olur ne olmaz bir güncelleme olur unutursunuz belki ya da işte mecburiyetten geliştirici ya da sistem dosyasında olduğu için kaybedebilirsiniz. Bu yüzden de ondan sonra da tekrar dil dosyasını yüklemek zorunda kalacağınız için yedek dosyanızı yüklersiniz. Kullanırsınız arkadaşlar. O yüzden onu da söylemiş olayım, hatırlatayım tabii ki. Hemen şimdi geldim çevirdiğim dosyayı. Bu makine çevirileri arkadaşlar sonuçta. Bazı dizgeler yanlış olabiliyor. Kontrol edin. Eklentiyi kullandıkça da zaten farklarını görebilirsiniz. Yani bazı kelimelerin tutarsızlığını görebilirsiniz. Onu da Loco üzerinden de değiştirebilirsiniz ama büyük bir bölümü tutuyor arkadaşlar. Ben de denk geldikçe zaten düzeltiyorum hepsini. O şekilde zaten yayınlıyorum. Geldim hemen dil dosyamıza. Şöyle yükle diyorum. Loco klasörün içine almıştık. Hemen dosyamızdan aldım şöyle. Yükle diyorum. Şimdi gördüğünüz gibi Türkçe dil dosyası geldi. Bakın bu kısım mesela şu kısım Türkçe. Evet bakın bu kısım mesela Türkçe değil. Hemen şunu kapatalım. Şimdi bir de eklentiye bir bakalım. Menü kısmı, menü sekmeleri Türkçeleşmiş arkadaşlar.
Artık iç kısımlara girdiğimiz zaman da bakacağız. Ne yapalım? Ayarlar kısmına geçelim. Ondan sonra da eklentinin artık yapabildiğimiz ayarlarını yapalım. Sonra da testini falan yapacağız. Hadi bakalım. WordPress kontrol panelindeyiz. Eklentimizde sol tarafta bakın Mail Mint diye bir sekme var zaten. Altında da alt sekmeleri var. Kontrol paneli, iletişim, kampanyalar, otomasyonlar, formlar, ayarlar. Şimdi ayarlarla zaten başlayacağız. Şöyle bir hemen geçelim. Bu kontrol panelinin zaten karşılama paneli diyeyim. Yani burada göreceksiniz artık kaç kişinin abone olduğunu, kampanyalarınız, otomasyonlar, formlarını falan, işte ne diyeyim, abone büyüme oranlarını falan. Yani kısaca yaptığınız işlemleri buradan tek sayfa üzerinden takip edebiliyorsunuz. Güzel. Şunu da kapatalım hatta. Evet. Buradan da takip yapabiliyorsunuz. Hemen ayarlara geçiyorum. Önce bir ayarlara bir bakalım. Ayarlarda yapılması gereken işlemler var tabii ki. Şimdi işletme ayarları. Eğer bir e-ticaret sayfasıysanız tabii ki burada işte adresiniz falan, bunları yazabilirsiniz, doldurabilirsiniz arkadaşlar. Eğer e-ticaretseniz tabii ki. Ama blog tarzında bir sayfaysanız buna ne kadar gerek var bilmiyorum. Gerçi bir logonuzu falan yükleyin. Sitenizin logosu varsa bir logo yükleyin en azından. Hatta ben de şöyle bir dakika. Evet, yükleyeyim ben de, hatta yüklemek için tıklayın demiş. Şöyle getirsek olmuyor mu? Olmuyormuş. Hemen yükleyelim bari. Tamam, şuraya atalım o zaman. Evet, logomuzu yükledik. Telefon numarası bilmem ne falan, işte ülke seçin demiş. Türkiye seçelim. Türkiye. Kocaeli dedik. Telefon numarası. Sosyal medya hesabınız varsa sosyal medya hesaplarınızı ekleyin arkadaşlar, buraya ekleyin. Mesela işte YouTube olur, Instagram olur, neyse artık. Buraya da ekleyebilirsiniz. Buraya geçtik. E-posta ayarlarına bakalım. E-posta ayarlarında sitenizin kullanmış olduğunuz e-posta adreslerini, çünkü buradan göndereceksiniz sonuçta. Onu otomatikman çekiyor zaten de bunu değiştirmeyin arkadaşlar. Zaten internet sitenizin kullandığı SMTP'deki e-posta adresiniz neyse o olsun. Site e-postanız neyse onu gönderin. Şimdi gönderme sıklığında da biliyorsunuz SMTP üzerinden belli limitler vardır. Şimdi bu eklentinin güzel yanı, bu eklenti sizin kendi WordPress kontrol panelinizde, yani sizin kontrolünüzün altında. Mesela örnek olarak diğer eklentiler gibi, bir Mailchimp gibi ya da başka bu e-posta marketing sistemleri gibi değil, başka bir internet sitesinden bağlanıp ya da oradaki sistemle uyumlu olarak çalışmıyor. Yalnızca sizin kontrolünüzün altında, yani hostinginizin vermiş olduğu, işte hizmet sağlayıcınızın vermiş olduğu limitler ölçüsünde. Şimdi burada mesela maksimum 25 e-posta 5 dakika. 5 dakikada bir tavsiye edilen diyor zaten, bakın. Burada 50'leri de isterseniz bunu değiştirebilirsiniz ama tavsiyeden, çünkü öteki türlü spam'a da girme ihtimali de var. Hatta e-posta ile ilgili bir önceki videomda biliyorsunuz Gmail e-postası nasıl kullanılır onu anlattığım bir video var. Bir önceki videomuz zaten. Orada reCAPTCHA, işte Gmail vardı, e-postası, Fluent SMTP ile nasıl kullanıldığını anlattığım. Ondan sonra Gmap, Google haritaları var, reCAPTCHA vardı. Yani onu da seyredin bence. Çünkü bu WordPress işleriyle uğraşıyorsanız çok karşınıza, ya da ne diyeyim, tema eklentilerde genellikle böyle şeyler çıkacak. Site keyler, API'ler bilmem, bunları soracak size Google API'lerini, keylerini falan. Onu seyrederseniz elinizin altında bulunsun, her zaman kullanacağım. Çünkü güncel, daha yeni çekildi, o videoda çektim. Onu da yayınladım. Şimdi burada bu şekilde bırakıyorum. Ayarları kaydettim. Çift aşamalı kayıt. Çift aşamalı kayıt dediği de arkadaşlar, bu da şöyle bir şey. Mesela az önce gösterdiğim demodaki gibi bir e-posta aboneliğine oraya girdiği zaman ismi, e-postasına bir onaylama e-postası gönderiyorsunuz. Buna çift aşamalı oluyor. Yani botlara karşı da bir engel olabilir bu bir yerde. Tabii ki sitenize reCAPTCHA falan bunun gibi şeyler kurun ki bu şekilde saldırılara, bot saldırılarına, saçma sapan e-posta hesapları kayıt olmasın, etmesin yani. Elinizden geldiğince de engellemeye çalışın bunları da çünkü. Çift aşamada budur arkadaşlar. Bir onay e-postası gönderiyorsunuz. Abone oluyor ama onaylamasını istiyorsunuz arkadaşlar. Onayladığı zaman da tamam, artık listeye giriyor, abone listesine giriyor.
İstediği gibi de zaten ayarlarda göreceğiz. Şimdi çıkabilir. İstediği zaman çıkabilir. Yani ayrılır ayrılmaz, o ayrı bir şey ama siz gene bir onay alıyorsunuz. Bu da önemli bence. Rıza, gerçi oraya ismi, e-postasını yazıp da başkasının e-postasını da yazabilirsiniz bu sefer. Değil mi? O da var. Onaylı çalışmak bence daha mantıklı geliyor burada da bana. Şimdi şunları bir Türkçeleştirmeniz gerekiyor. Bakın bunların çoğu artık hemen hemen hepsi Türkçeleştirmişim. Tabii bunlar Türkçeleşmiyor. Bunlar öyle bir şey yok. Bunları siz kendiniz yapacaksınız. Hemen şöyle çevir diyorum mesela. Abonenizi onaylayın mesela. Bu şekilde, hatta şunu da çevirelim. Özel güncellemeler ve teklifler için işte neyse Max Handmade abonenizi onaylayın. Şudur budur. Bunu da güncelliyorsunuz arkadaşlar. Bunları da hepsini güncelleyin işte. Şöyle çevir dedim. Gerçi test yapacağız arkadaşlar. Orada da en azından hem de güzel gözüküyor. Şunu da, şu linki almamız lazım zaten. Gerçi linkte şu olması lazım değil mi? Bakalım. Evet, bunu şöyle bir kopyalayayım. Şuraya bir yapıştırayım ilk önce. Evet. Şöyle yapıştıralım şuraya. Şunu da alalım. Şuraya. Şu muydu? Şurası işte. Buraya yapıştıralım. Tamamdır. Bu şekilde Türkçeleştirdik. Bu karşı tarafa işte dediğim gibi onaylama e-postası gidecek. Onun bir şeyi, yani taslağı mı neyse artık işte. Onay sonrası eylem bir sayfaya yönlendir. Nereye yönlendirecek? Bu e-posta aboneliğinin ayarlama kısmına yönlendirecek. Bakın onaylama kısmına açacak. Şimdi bu eklentiyle birlikte onu da gösterelim hatta. Bakın benim de aklımdan çıktı. Tüm sayfaları bir açalım şöyle sayfalarda. 3 tane size sayfa oluşturuyor arkadaşlar. Bakın. Onları Türkçeleştirin. Hatta şöyle bir bakalım. Onay kısmı bakın. Düzenli dedim. Kısa kod, konfirmasyon bilmem ne falan işte. Tamam. Bunu mesela değiştirebiliriz. Hatta çevirelim. Katılım onayı. Buraya mail, yani mint mail demeyin de arkadaşlar. Oraya ne yazacağız? İşte site, katılım, abone ya da e-bülten. E-bültene katılım onayı dedik. Mesela şunun da linkini de düzeltin tabii ki. Tamam, güncelle diyorum. Tamam, bu şekilde. Diğerlerini de mesela düzeltirsiniz böyle bu şekilde Türkçeleştirin. Linklerini de düzeltin arkadaşlar. Şimdi tabii ki ayarlarda sayfa geçti, değişti. Hemen şunu bir önce şöyle yapalım. Kaydedelim. Bir yenileyelim sayfayı. E-bültene katılım onayı. Tamam. Burada da işimiz bitti. Genel sekmesine bir bakalım. E-posta alt bilgisini, tabii ki ücretsiz sürüm olduğu için bunu kaldıramıyorsunuz arkadaşlar. Yani alt tarafta, alt kısmında, e-postanın alt kısmında mail mint tarafından desteklenmektedir diye bir yazı, bir orada link olacak. Artık yani çok rahatsız eden bilmiyorum sizi. Onay sayfası, bunu da işte dediğim gibi şu neymiş bu? Şu. Hemen şuna da bakalım. Tamam, bunu da değiştirelim o zaman. Aboneden çıkma onayı. Bakın. Çıkma onayı. Yani insanlara o seçeneği verin arkadaşlar. Böyle e-postadan belki çıkmak, e-posta aboneliğinden çıkmak istediklerinde çok uğraştırmayın insanları. Oraya tıkla, buraya git, onay yap bilmem ne. Yani e-postanın altında linki olsun, çıkmak istiyorsa bassın ve e-posta aboneliği sona ersin arkadaşlar. Çok fazla uğraştırmayın insanları yani. Biraz empati kurun bence.
O yüzden de ben sevmiyorum çünkü direkt eğer çıkmak istiyorsam da hemen çıkmak istiyorum. Yani yok oraya git buraya git ondan sonra şunu yaz bunu yaz değil ya. Gerek yok bunlara ya. Zorlaştırmamak lazım. E-Bülten aboneliğinden çıkma onayı. Tamam. Linkini de düzeltelim. Tamamdır. Şimdi bunu bir kaydedelim ilk önce. Gerçi kaydedecek bir şey yapmadık. Şöyle bir yenileyelim sonra seçelim. Tamam. E-Bülten aboneliğinden çıkma onayı. Abonelik iptalinden sonra bir sayfaya yönlendirebilirsiniz. Mesela şey yapabilirsiniz. Mesela bir sayfa oluşturup orada işte abonelikten çıktıktan sonra mesela hani nelerden vazgeçtiğini anlatan bir sayfa oluşturabilirsiniz ki tekrar belki abone olabilir. Böyle bir şey olabilir mesela bir sayfa oluşturup o sayfada buradan da yönlendirebilirsiniz. Hani bir sayfa oluşturduktan sonra. Ya da harici bir URL diyor mesela farklı bir yere de yönlendirebilirmişsiniz. Tercih sayfası hemen şunu da değiştirelim. Bakalım şuna da. Bir taraftan da sayfaları düzeltiyorum. Düzenle diyorum. Posta tercihi demiş. E-Bülten. Yani şöyle yapalım o zaman. E-Bülten posta tercihleri dedik. Şöyle şurayı da silelim. Güncelleyelim. Tamam. Şimdi şöyle bir kaydedelim ilk önce. Yenileyelim. Posta tercihleri. Tercih izinleri şu mesela şunları arkadaşlar soru işareti olan sembolleri tıklayın ki yani size en azından bir bilgi versin. Bunları okuyun zaten arkadaşlar. Kişi liste aboneliklerini yönetemez. Evet bu olması lazım zaten. Düzenlenebilir birincil alanlar. Tamam. Yeni VP kullanan mail MIT listesine katılmalarını isteme. Bu neymiş? Bakın WordPress sitenizde kullanıcı kaydı sırasında posta listelerinize katılmak için bir onay kutusu ekleyin. Yani isteyelim mesela. Abonelik tabii ki burada şöyle bir şey var. Sitenin şöyle hemen onu da açalım çünkü. Üyelik kısmının açık olup olmaması önemli. Arkadaşlar burada da bakın şimdi açık mı? İsteyen herkes hesap açabilsin. Şu açık olması lazım. Ve varsayılan yeni kullanıcı rolü bakın. Gördüğünüz gibi bu şekilde abone demişiz. Abone olarak kalmış zaten abone. Bu tamam açık bizde de mesela. Bizde yeni mesela bakın neydi? Subscriber mı oluyor? Subscriber oluyor değil mi? Tabii Subscriber. Tabii bakın liste olmadığı için şimdi burada seçemiyorum. Onları soru yapacağız. Şöyle şunu da çevirelim bari. Neymiş? Haftalık güncellemeleri almak için listemize katılın. Tamam. Yorum yapanlardan bunu da açalım. Oradan da katılabilsinler. Yorumlar kısmında olsun yani. Eklenti silinir, tüm veriler silinir. Yani kaldırırsanız bunu işaretli yapın ki tüm veri tabanından da silsin bilgilerini arkadaşlar. Yani artık kalmasın. Şöyle bir kaydedelim ilk önce bunu. Ondan sonra burada tabii ki listeyi seçmek lazım. Hangi listelere mesela abone olacak falan. Değil mi? Onları göstermek lazım. Şimdi burası da bitti. Şuraya bakalım. Kontak list, iletişim alanları. Burada da iletişim formunda arkadaşlar gözüken kısımlar mesela. Kontak list. Bakalım şu edit'e bir girelim. E-posta. Mesela e-posta. Bunları Türkçe'ye çevirin. Yine e-posta. Bu çevrilmiyor muydu? Çevrilmiyor. Evet. Tamam. Çünkü o kısmı kullanacak. Yani eklenti otomatik kullanıyor onu. Güncelle diyorum. E-posta. Tamam bunları neyse çevirin artık onlarla da uğraşmayalım.
Bunlar da çevrilecek kısımlar. Bakın edit medit falan diyor. İşte doğum günü var. Bakın telefon numarası falan. Özel tabii bu ücretli kısmında. Uyumluluk kısmına bakalım. Burada da işte çerez yönetimi diyoruz ya arkadaşlar. Kişisel verileri işte hani kanunu falan dediğimiz olaylar. İletişim analizde veriler için IP adresini anonimleştirin diyor. Bakın. IP adresini izlemeyi durdurmak için bunu etkinleştirin diyor. Şimdi bunu işaretlemezseniz IP'lerini görebiliyorsunuz. Karşı tarafa da bir herhalde bildiri gidiyor mudur? Onun bakalım. Var mı öyle bir şey? Aslında bildiri gitmiyor. Yani bildirme yapmak ama onu zaten farklı bir eklentiyle yani bir çerez politikası işte bununla ilgili bir videom var kanalda aslında arkadaşlar. GDPR uyumluluğu diye uyumluluk işte çerez yönetimi, yorum yönetimi falan şeklinde aratın bulabilirsiniz GDPR. Orada da anlatıyorum gerçi çerez yönetimini. Çünkü karşı taraftan bir e-posta adresi alıyorsunuz ya da bir ad soyad alacaksınız, talep edeceksiniz. Bunlar kişisel verilere giriyor arkadaşlar. Bunları nasıl koruduğunuza ya da nerede kullandığınızı bildirdiğinizi anlattığınız bir yazı kısmı olması lazım. Sayfa kısmı olması lazım. İnsanlar bunları bilmesi lazım. Ona göre listenizde, abonenizde yani abonelik listenizde kayıt olacak ya da olmayacak. Öyle diyeyim. Yani o seçeneği verecek çünkü ondan sonra şartları ya da işte gizlilik anlaşmasını okudum, kabul ediyorum arkadaş. Ben abone oldum. Yani yarın bugün ileride başınız ağrımaması için bunlar. Bu kalsın. VP kullanıcı silme süremi kullanıcıyı mail bint kişi listesinden kaldırın. Evet. Kullanıcı silindiyse listeden çıkarsın. Tek tıkla abonelikten çıkmayı etkinleştirin. Dediğim gibi arkadaşlar bunu sayfada yani e-postada giden bülten e-postanın altında mesela bir link olacak. Oradan isterse işte çıkacak çıkmayacak artık. Öyle bir seçenek verin bence. Bunu da kaydettik. Bunlar ücretli. Yapay zeka evet ücretli sürümde varmış. Web kancaları var. Bu da ücretli. Rekapça da var arkadaşlar. Bakın rekapçanız varsa burada rekapçanızı etkinleştirin. Kullanın yani. Spamlara karşı en azından böyle bir şey kullanmanız bence mantıklı arkadaşlar. Onları da kullanabilirsiniz. Şimdi hemen hemen ayarlar kısmı bitti diyebiliriz. Şimdi kontrol paneline tekrar bir gelelim. Herhangi bir şey yok zaten. İletişim kısmına geçelim. İletişim kısmında burada abone olanlar arkadaşlar sitenize yani bültene abone olanlar öyle diyeyim. Bültene abone olanları burada görebileceğiniz, takip edebileceğiniz. İsterseniz bakın içe aktar var. İçe aktara bastığınızda eğer ama bu da işte sormadan insanları direkt olarak bu listelere abone etmiş olursunuz. Bilmiyorum doğru olur mu olmaz mı? Onu da düşünmek lazım. Yoksa işte benim sayfamda tonlarca insan var. Bu eklentiyi kullanmadan önce onları direkt sormadan buraya eklemek etik olur mu? Bilemiyorum. İletişim bilgilerini WordPress kullanıcıları bakın. WordPress kullanıcıları yani dediğim gibi buradan seçebilirsiniz. Abone ise işte ya da işte neyse müşteri ise falan. Bunların hepsini de içe aktarabiliyorsunuz ama bence yani sormak. Bakın MailChimp'ten içe aktarma var. O yüzden artık iletişim bilgilerin hani size kalmış bir olay artık. Size aktarmak ama şöyle bir şey yapabilirsiniz. Şöyle bir şey yapıp içe aktardıktan sonra o insanlara bir e-posta gönderip aboneliği hani anlatabilirsiniz. E-bülten aboneliği ya da işte şu o linki de alta koyup işte isterseniz oradan çıkarın. Hani çıkmak istiyorsanız lütfen linke basın. E-posta aboneliğinden ayrılın diye bir seçenek verebilirsiniz mesela. Böyle bir şey olabilir. Evet öyle bir şey yapabilirsiniz. Çünkü öteki türlü insanlara anlatmanız lazım bir şekilde ama herkese e-posta gönderip eğer aboneliğinizi onaylamak devam etmek istiyorsanız işte bir şey yapmayın ama çıkmak istiyorsanız abonelikten lütfen linke basın ve abonelikten ayrılın seçeneği sunarsanız bence daha etik olur. Bu şekilde. Listeler demişiz. Yok. Yeni liste, etiketler, segmentler. Şimdi iletişim tamam. Yeni kişi ekle. Buradan da mesela manuel olarak kişi ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. E-postasını yazdınız. Ad soyad. Bakın. Böyle bu şekilde seçebiliyorsunuz. Hangi listeye olacağını ekletebiliyorsunuz. Etiketler falan. Şimdi bize
Önce bir liste oluşturalım. Yeni liste oluştur. Yeni listemiz ne olsun? Genel olsun diyelim. Yani sallayalım. Açıklama. Site genel duyuru muyuru falan işte neyse. Duyuruları dedik. Kaydet. Tamam. Etiketler. Yeni etiket oluştur diyorum. Buraya WordPress evet, niye gözükmüyor? Sitelerde etiketler. Yeni etiket. Kaydetmedik mi? WordPress güncelleyelim bakalım. Allah Allah. Evet. Buradan niye oluşturmadı? Cache ile ilgili bir hemen bakalım. Ön bellek sorunu var mı diyecektim. Evet. Ön bellek. Aynen. Şunu işte lokalde bununla karşılaşmıyorum arkadaşlar. İnternette çalıştığınız zaman karşılaşabiliyorsunuz. Şunu silelim. WordPress bir de WooCommerce olabilir. İşte atıyorum örnek olarak. Tamam, bunu da kaydetsin. Şöyle tekrar silelim. Tamam. Şimdi liste dedik. Bakın genel dedik. Dediğim gibi arkadaşlar birden fazla liste oluşturabilirsiniz. Yani sitenizde alakalı bir şey bu. Eğer WooCommerce varsa ürünlerle ilgili bir liste olabilir. Mesela ürün haberlerini iletebileceğiniz. İşte genelde mesela ya da blog tarzı yazılarınızla ilgili bir haber. Ya da siteye ilgili bir abone ama bu birden fazla liste oluşturduğunuzda işte orada mesela karşı tarafa da öyle bir şey yapmanız lazım ki seçenek sunmanız lazım. Çok fazla bence böyle şey yapmaya gerek yok. Bir liste oluşturup buradan devam etmek daha mantıklı. Öteki türlü insanların kafasını da karıştırmamak lazım bir yerde. İşte ne bileyim çok fazla üyeniz vardır mesela. Çok fazla olduğu zaman belki ya da daha fazla konularınız varsa siteniz büyüktür. Çok fazla konular vardır. Değişik konular vardır. İnsanlara eğer o konular hani o bölümler hakkında mesela listeler oluşturup bülten yollayabilirsiniz. Artık bir şey size kalmış bir şey. Genel tamam ben bir tane listeyle devam edeceğim çünkü. Kampanyalara geçiyorum. Yeni kampanya oluştur dedik. Bakın şimdi şunlar zaten ücretli sürümler bakın. Pro. Ücretli sürümlerde var mı? Düzenli e-posta kampanyası oluştur. Hemen bir tane kampanya oluşturalım mesela icabına. Uygun bir kampanya başlığı. Yeni haberler burada. Alıcıları seçin. Bak şunları dil dosyalarında düzeltmek lazım arkadaşlar. Bu benim gözümden kaçmış mesela. Hemen onu da göstereyim o zaman. Madem yapıyoruz. Sayfalarda işimiz yok. Logo Translate eklentilere geçtim. Neredeydi bizim eklentimiz? Tamam. Türkçe. Hemen arama kısmına şunu yapıştıracağım. Bakayım. Buluyor mu? Bulmadı. Şöyle. Bakın. Şimdi buldu. Oraya ne yapabiliriz? Alıcıları seçin. Kime? Diyebiliriz değil mi buraya? Kimlere mi diyelim? Kime ya da gidecek yer. Kime diyelim ya? Kime diyelim? Tamam böyle olsun. Şöyle bir kime diye değişti. Gördüğünüz gibi. Bu kadar da basit arkadaşlar. Hemen şunu seçtim. Alıcımız yok. Şimdi genel listesine kampanyada işte dedim şimdi kampanya oluşturuyoruz. Eğer genel
bültenimizde yani genel abonelik listemizde kayıtlı olan insanlara ya da birden fazla liste oluşturduysak burada bu kampanyanın kimlere gideceğini burada seçiyorsunuz. Listesini seçiyorsunuz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Listeyi seçmedim, etiketleri seçtim ya da tüm etiketlere. Bakın etiketi olan yerlere gidecek ama listede zaten genel var. Bir tane liste var. Genelimiz, ona göndereceğiz biz. Genel listesindeki olan kişilere. Konu satırı buraya ilgi çekici demiş. Bir şeyler yapın. Ne diyelim? Yeni taze haberler. Daha ilgi çekici hale getirmek için alıcıların dinamik kişiselleştirme verilerini kullanın demiş. Mesela iletişim. Buraya mesela şöyle bir şey, konu satırına mesela ismini ekletebiliriz. Şöyle bir şey yapabiliriz. Mesela bakın. Merhaba diyelim. Ondan sonra şöyle bir şey. Yeni taze haberler geldi. Sağ ne kadar da yaratıcıyım. OpenAI yani ChatGPT bağlantısı var ama ücretli sürümüyle alakalı arkadaşlar. Yani şöyle ücretli sürümüyle ChatGPT'nin ücretli sürümünü kullanıyorsanız onu da kullanabiliyorsunuz. Yani bağlayabiliyorsunuz bunu, bu eklentiyi. Oradan da fikirler alabiliyorsunuz ama bizim tabii ki ücretli bir ChatGPT'miz yok. O yüzden de kullanamıyoruz. Bakın. Gerçi eklentinin de ücretli sürümünü kullanmanız gerekiyor. Hem ChatGPT'nin şeyi olacak, ücretli sürüm olacak. Hem de bildiğim kadarıyla öyle yani. Hem de eklentinin olacak. Oh, oldu. Metin ön izlemesi gene buraya başka şeyler de yazabilirsiniz mesela arkadaşlar. Bakın. E-posta şirket varmış, adres varmış, özel neymiş? Özelde bir şey yok. Yani. Yeni taze haberler, metin ön izlemesi diyor. Buraya bir şeyler bulalım. Şuraya şöyle bir şey yazalım. Anın yapıştıralım şöyle. Tamam işte böyle. Kimden? Cevaplama adresimiz, e-posta tasarım, işte tamam adresler böyle. E-postanızı tasarlayın. Bakın burada böyle standart bir şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ücretsiz ve ücretli birçok şablonu var. Plan kısmına geliyorum. Ücretsiz kısımlarına bakıyorum. Da bayağı mesela kullanabileceğiniz şablonlar var. Buraya dediğim gibi bakın şimdi burada mesela ürün diyor ama şöyle diyeyim, ön izleme bakın. Normalde işte buradan ürüne gitmesi lazım ama WooCommerce dediğim gibi WooCommerce üzerinde çalışmadığı için o bağlantıyı, ürünü alamıyor arkadaşlar. Yapamıyor. Siz manuel olarak yapabilirsiniz bunu yalnızca. Yani ürün linkini alıp buraya yapıştırmanız lazım işte yani buton kısmına falan. Öyle diyeyim size. Bakın alt tarafta işte mesela e-posta özellikleri ayarları mıydı neydi o? Burada da mesela abonelikten çık şeklinde mesela gösterebiliyorsun. Öyle. Şimdi şöyle şunu bir kapatalım. Yani şöyle geçelim. Bizim kullanacağımız mesela bir kampanya ile ilgili dediğimiz mesela şunu alabiliriz. Bakın. Şöyle bir e-posta örnek. Hemen bunu da özelleştiriyorsunuz tabii ki. Bakın uygula dedim. Uyguladıktan sonra tabii uygulasın da. Şablonda bir problem var zannettim ama ön bellekte bir problem var herhalde. Tekrar ön belleği sildim. Farklı bir şablon seçerek yaptım. Gene kaydettim bu sefer. Oldu. Aslında şöyle diyeyim, hemen aynı şekilde devam ettiğinizde gene buraya gelecektiniz. Bu sayfaya. Şimdi oluşturduğumuz kampanyayı hemen bir düzeltelim tabii ki. Şimdi kampanyayı oluşturduk. Şablonu düzenleyin diyor. Şablonu düzenleyelim bakalım. Bakın bu şekilde bir alan geliyor. Burada
Bu taraftan nasıl, yani şablonu ister hazır kullanın, isterse sıfırdan da oluşturabileceğiniz şekilde. Yukarıda logo kısmı varmış. Mesela buraya bir logo. Tamam. Bakın böyle gözüküyor. Şunu atalım. Yükle diyelim. Şöyle logomuzu aldık, yapıştırdık buraya. Şurada logomuz gözüksün mesela. Buraya işte kampanya yayınlarınızla ilgili bir resmi değiştirebilirsiniz. Bakın resmin üstüne tıkladığınızda bu şekilde, bakın imaj kısmı, text, yazıları değiştirebilirsiniz. Mesela şöyle diyelim, indirim dedik. Ondan sonra %50 indirim, işte neyse. İmajda resmi değiştirebiliriz. Şunu komple, şu resmi değiştirebilirim. Bakın burada yazıları değiştirebilirsiniz. Buton kısmı var. Buradan mesela ne kadar da WooCommerce üzerinde kullanamasak da ürününüzün linkini alıp buraya yapıştırabilirsiniz. Yani şuraya bakın, linke buraya yapıştırırsınız. Gene insanlar o ürüne sayfasına gidebilir arkadaşlar. Bakın burada işte abonelikten çıkma. Yani özelleştirip sosyal medya var, bakın bu şekilde. Ya da farklı bir şey, mesela ne ekleyebilirsiniz? Şuraya bir tane daha imaj, mesela şöyle bir şey. Şuraya bir tane daha imaj ekleyeceğim. İmaj kısmı mesela ekledim. Buraya da bir tane şöyle bir şey ekledim. Örnek olarak. Baktınız. Yani özelleştirme imkanınız var. Çok fazla. Save dedim. Test e-posta gönderelim. Hatta gönderelim mi ya? Bir dakika, şöyle e-postamızı da açalım. Test e-posta nereye göndersin? Bakalım. Tamam, şuraya göndersin mesela. Info et. Şuraya bir göndersin. Başarıyla gönderildi diyor. Hemen bakalım. Şöyle alayım. Bakın. Bu şekilde e-posta gelecek. İşte şunu kaldıramıyorsunuz. Ücretli sürümünde kalkıyor bu. Ücretsiz sürümünde böyle bir şey var ama o çok da rahatsız edici bir şey değil. Sonuçta kampanya yönü. İnsanlar kampanya ile ilgilenir. Kalkıp da altyazı ile ilgilenmez yani. Neye ilgilenecek? Evet. Bunu da gösterdik. Yani ondan sonra next diyelim bakalım. Taslağı kaydet, gönder. Gönder diyorum. Lütfen kampanyayı oluşturmak için tabii ki aktif abone yok. Taslağı kaydediyorum. Abone olduktan sonra işte bunları gönderebiliyorsunuz. Nereye göndereceksiniz? Aboneniz yok ki sonuçta listede. Taslağı kaydettim. Öyle kampanyalara tekrar geliyorum. Bakın bu şekilde görebiliyorsunuz. Şu an tabii ki çalışmıyor. Aktif değil yani. Abone, eğer o listemize abone olduktan sonra bu kampanyayı gönderdiğiniz zaman orada artık aktif olacak zaten. Bunu açacağız. Aktif olacak. Kampanyalar kısmı anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Hatta şöyle diyeyim, bakın. Bunlar ücretli, ücretsiz şu var. Şuradan da hemen seçiyorum. Bakın sıfırdan başlayarak da bir tane oluşturabilirsiniz. Burada işte ön bellek sorunu var arkadaşlar. Az önce de yaptı ya bunu. Bunu ne yapacaksınız? Şöyle yapın. Yenileyin hatta sayfayı. Yeniden yükle diyorum. Bunların isimlerini doldurduktan sonra arkadaşlar taslağı kaydettiğin, ama bir ismi neyse, dur bakalım. Gözükecek mi şimdi şurada? Ön belleği temizleyelim. Gerçi hiçbir şey de yazmadık da orada. Belki oluşturmuştur. Evet, oluşturmuş. Bu şekilde yani internet ön bellek problemi. Ben şimdi ön bellek kullandığım için, yani cache eklentisi kullanıyorum. O yüzden de bu sıkıntılar olabilir. Lokalde çünkü bunları yaşamıyorum ben. Direkt böyle oluşturabiliyorum. Neyse, şunu şöyle yapalım hatta. Bastım. Kampanya şablonu düzenle diyorum. Bakın burada istediğiniz gibi siz kendiniz de oluşturabilirsiniz. Yani kendinize has bir şablon oluşturabilirsiniz. Sürekli kullanabileceğiniz şablonlar oluşturabilirsiniz.
Buradan mesela üstlerinde işte yazıları değiştirirsiniz, resmini değiştirirsiniz, bilmem ne bilmem ne işte. Neyse artık. Tamam, çıktık. İletişim bitti, kampanyalar bitti, otomasyonlara geçelim. Otomasyon bulunamadı diyor. Hemen yeni otomasyon oluşturalım. Otomasyonlar da arkadaşlar mantık şu. Çeşitli şartlar yerine getirildiğinde otomatik olarak tetiklenen sistem mi diyeyim artık, işte işlem diyeyim size. Mesela şimdi örnek olarak burada 3 tane size örnek vermiş zaten. İşte bir tanesi mesela yeni kullanıcılara, mesela yeni kullanıcı var. O kullanıcıya otomatik bir hoş geldin e-postası. Şimdi ne demek istediğimi anlatacağım. Ya da giriş yapmış kullanıcıya, mesela sitenizde abone var, üyeleriniz var. Üyelerinizde arkadaşlar o listede olanlara icabında bir uyarı mesajı gönderebilirsiniz. Siteye giriş yaptığında direkt olarak çıkacak o. Öyle bir şey. Şimdi şu hoş geldine bir bakalım. Bu da çift aşamalı hoş geldin e-postası. Opt-in dediği o arkadaşlar. İlk önce şu şeye bakalım. Yeni kullanıcıya bakalım, hoş geldine. Seç diyorum. Bakın içe aktarılıyor diyor şimdi. Hazır bu zaten. Trigger mesela, bunlar tabii ki logodan acaba değiştirsek değişir mi bunlar ya? Bunlar Türkçeleşmesi lazım. Şöyle yapalım o zaman. Bir deneyelim bakalım. Taşıyalım. Sisteme bir alalım ilk önce. Şimdi bir yenileyelim. Ön belli bir şey yapalım. Bir dakika. Yeni hoş geldin e-postası diyelim. Yeni hoş geldin e-postası. Şöyle bir kaydedelim ilk önce. İş akışını başlat dedik. Tamam. Şöyle gidelim. Temizle diyelim. Otomasyonlara tekrar gelelim. Bakın o yeni hoş geldin e-postası. Değişiyor mu? Değişmiyor. Bir daha geliştiriciye mi taşıyalım? Geliştiriciye taşıyalım. Hem de bunları görmüş oluyorsunuz arkadaşlar, işte bakın. Yani bu eklenti için diye farklı eklentilerde böyle şeyler de karşınıza gelebilir. Bazen oluyor çünkü dediğim gibi. Şunu temizleyelim. Bakalım. Yok. Olmuyor. Demek ki buralar geliştiriciyle buraların dil dosyalarında vermemiş arkadaşlar. Yani bunlara bir şey müdahale edemiyorum. Çevir diyelim, ne diyor? Bu otomasyon WordPress sitenize yeni bir kullanıcı kaydolduğunda tetiklenecektir diyor. Bakın, WordPress sitenize yeni bir kullanıcı geldiğinde. Ne yapıyoruz? Yeni bir kullanıcı geldi. Listeleri seçin diyor. Yeni bir kullanıcı geldi ama bakın şimdi. Yeni kullanıcı geldi. Listenizde mesela bülten listenizde kayıt olduğunda olursa oldu. Ondan sonra 1 dakika sonra, bakın burada süreyi seçiyorum. 1 dakika, 3 dakika, 5 dakika artık size kalmış. Hatta saat, gün, hafta, ay, yıl varmış. 1 dakika sonra o aboneye bir e-posta gönder diyorum. Tetikleyecek şimdi hepsini. Gönderen e-posta adresiniz neyse o arkadaşlar. Neyi kullanıyoruz? Bunu kullanıyoruz. Şuraya e-posta gönderin adı mesela M dedik. Yapıştırdık. Şuraya da e-posta konu satırı demiş. Sitemize hoş geldin dedik.
Sitemize hoş geldin. Haberler seni bekliyor. Tamam. Tasarım. E-postanızı tasarlayın. Tasarlayalım. Hoş geldin e-postası. Bir tane hoş geldin e-postası. Ücretsiz bakıyorum. İsterseniz dediğim gibi sıfırdan. İsterseniz de artık buradan hazır. Şuna bakalım mesela. Şöyle bir şey bakın. Hoş geldin diyor ya mesela. Öyle bir şey oldu. Uygula diyorum. Tamam. Bunları tabii düzeltiyorsunuz falan cart. Tamam. Hatta şunu düzeltelim. Hoş geldin Bahar. Logomuzu da hatta ekleyelim. Tamam, save diyorum. Next diyoruz. Tamamdır. E-postamız da hazır. İstatistikler işte kaç kişiye gönderildi, açıldı, onların istatistiklerini gösterecek bize. İş akışını güncelle dedim. Tekrar otomasyonlar kısmına geliyorum. Tamam. Şu an çalışıyor. Bakın hoş geldin. E-postamız hazır. Otomasyonlar. Yeni otomasyon tekrar. Şimdi şöyle bir şey var. Mesela hemen onu da anlatayım. Buraya mesela şey yapabilirsiniz arkadaşlar. E-ticaret sayfanız var. Evet. Mesela öyle bir şey yaparsınız ki abone olanlara mesela indirim. Değil mi? İndirim yapmaları için yani teşvik etmek için mesela sitenizde WordPress sitenize bir tane böyle kupon uygulaması olabilir. Ya da siz kendiniz WooCommerce üzerinde manuel oluşturabilirsiniz. O da olabilir. Kuponla ilgili videolar var. WooCommerce kuponları, indirim kuponları ile ilgili kanalda video var arkadaşlar. Karta koyacağım, oradan da seyredebilirsiniz. Nasıl kupon oluşturuluyor falan. Akıllı kupon eklentisi vardı herhalde, unutmadıysam. Smart kupon muydu neydi? Onu da seyredebilirsiniz. Ya da WooCommerce'in içindeki kupon uygulamasından ayarlayabilirsiniz. Oradan bir kodu alıp, mesela kupon kodunu alıp burada otomasyonunuzdaki e-postaya ekleyebilirsiniz arkadaşlar kupon kodunu. Böylece ne olur? O e-postayı gönderdikten sonra insanlar belki sitenizden o kuponu kullanmak için alışveriş yapabilirler. Burada da ne oluyor? Marketing işte dediğimiz yani alışverişi hızlandırma, böyle fazlalaştırma, işte ne bileyim teşvik etme falan olaylarına giriyorsunuz işte baktığınız zaman. Kullanılabilir yani, mantıklı, illa ücretli sürümde değil, bu şekilde de iş yapabilirsiniz aslında. Öyle bir şey de var. Yani bir hoş geldine mesela şöyle bir şey düşünün, sayfada bir hoş geldin mesajı atın, yazın ya da paylaşın. Hoş geldin, yeni gelen abonelerimize %20 indirim veriyoruz filan hesabı. Kodu da otomasyonla birlikte e-posta ile gönderirsiniz yeni abonelere. Yani mantıken öyle düşünüyorum. Şimdi şu çift aşamalı e-postaya bakalım. Forum gönderildi, henüz kurulmadı diyor. Bakalım. Bir forum seç. Evet, form yok şu an. O zaman form oluşturmamız lazım ki buradan seçelim. Ondan sonra ne diyor? Etiketleri ayarlayın. Tamam. Zamanı vermiş. Sonra da e-posta göndermiş. Bakın. Gördüğünüz gibi. Tamam, o zaman otomasyonlardan çıkalım. Formlara bir tane de form oluşturalım çünkü. Formlara gidelim. Yeni form diyorum. Şimdi buradan bir tane form oluşturacağız. Form dediği de arkadaşlar bakın burada form kategoride işte default dediği, mesela default'ta ben şeyleri kullanıyorum arkadaşlar. Kısa kod oluşturacak size. Aynı demo sayfamızda yaptığımız gibi şurada ana sayfada bakın bunu default kısmıyla yaptım, yani default formuyla yaptım. O kısa kodu aldım ve burada kullandım. O şekilde olabilir. İşte bakın pop-up var, fly-ins
Mesela ya da alt kısımdan fixed bottom dediği şunlar. Şu olay arkadaşlar. Öyle bir şey. Mesela bunlardan seçebilirsiniz. Böyle bir form oluşturabilirsiniz. Bakın temel haber bülteni. Mesela şöyle yapalım. Default sıfırdan başlayarak demiş. Bir tane sıfırdan başlayarak yapalım. Default. Bakın kısa kodu da bu. Gördüğünüz gibi. Mesela şimdi bu formu dolduranlar hangi listeye girmiş olacaklar? Onu seçiyorum. Genel listesine. Onu seçtim. Ondan sonra başlıkta e-bülten diyorum mesela. E-bülten formu. Tamam. Şimdi şunu mesela bunu düzeltelim. Gönder dedik. E-posta. E-posta. E-posta adresiniz. Tamam. Başka ne var? Düzeltilecek bir şey var mı da yok. Şöyle bir şey. Şuraya başka ne ekleyebiliriz? Ona bakıyorum şimdi. Şöyle bir şey. Şuradan bak. Buradan hiçbir şey gözükmüyor. Manşet, mint, e-posta. Mesela forma şey de ekleyebilirsiniz ama bunu tabii şimdi ben bunu ana sayfada göstermek istiyorum. O yüzden default seçtim. Bu şekilde buraya ne ekleyebilirim bakıyorum şimdi. Şey vardı. Şunu ekleyebilirim arkadaşlar bakın. Kabul etmesine işte hani kabul edip etmediğini falan onu hatta şöyle bakın gizlilik işte şartları bilmem ne falan var ya çevir diyelim. Gizlilik politikasını kabul ediyorum. Yapıştır diyorum. Böyle. Hatta bunu şöyle üste alayım. Gönderin üstünde olsun. Bu şekilde. Şimdi bu form mu oluşturduk. Şimdi ana sayfada istiyorum. Ben şurada mesela sayfamızın şu alt kısmında, footer kısmında göstereceğim bunu. Aynı buradaki gibi arkadaşlar. Geldik. Tamam aynı sayfa. Gösterilecek mesaj. Kullanıcı hangi mesajı göstermek bu? Tamam. Bunu da çevirsin. Form başarıyla gönderildi. Okey. Formu sıfırlasın. Yani gönderdikten sonra başarılı olduktan sonra form sıfırlanacak. Tamam. Otomasyonu birden çok kez çalıştırma. Otomasyonu. Otomasyonluk bir işimiz var mı bunda? Yani birden çok kez çalıştırma gerek yok aslında. Var mı? Yok. Ekran seçeneği always visible. Her zaman göstersin. Evet çünkü footer kısmını her zaman gösterilmesini istiyorum onun. Yani bir pop-up şeklinde olmayacak sonuçta bu. Default short kodunu kullanarak oraya ekleyeceğim ben onu. Yeni form yönetici bildirimi işte evet yani buraya kim kayıt oluyorsa da bana e-posta gelsin arkadaşlar. İşte başlıkları başlığı değiştirin. Form tipi default olacak tamam. Şimdi burada ana sayfada görüntüle, tüm sayfalarda görüntüle. Demiş tüm sayfalarda görüntülesin. Yani farklı sayfaları geçsem bile gene şu kısımda mesela mağaza sayfasına geçtim. Footer'ım olduğu sürece de orada göstersin zaten. Alt kısım değil mi? Bence mantıklı olan o. Tamam. Tüm sayfalarda görüntülesin. Tamam burada buton bilmem ne diyor. Geç. Yayınla diyorum. Şimdi bir tane daha oluşturalım. Bir form daha oluşturalım şimdi. Ya bu internette de bu cache muhabbeti olduğu sürece tamam hızlı çalıştırıyor ama bu şekilde de e-bülten formu. Bunu aslında ismini değiştirmek lazım. Karışacak mı şimdi?
Ya, kampanya formu deriz ona da, tamam. Neyse. Bir tane de kampanya formu. Şimdi pop-up şeklinde mesela kupon indirim diyor. Mesela şuna bir bakalım. Bakın %10 indirim. Aynen. Evet, bunu kullanabiliriz. Güzel. Tamam. Tamam. Abone ol diyorum. Tamam. Alışveriş %10 indirim. Order. Bir sonraki alışverişte %10 indirim. Bir sonrakinde %10 indirim. Bakın, değerli müşterilerimizin listesine abone olun. Bir dahaki sefere yemek yediğiniz %10 indirim kazanmak için kuponunuzu talep edin demiş. Tamam işte. E-posta adresi. Tamam. Form gönderiminden sonra şunu gene çevirelim. Form başarıyla gönderildi. Tamam. Hiçbir dedik. Bir kullanıcının otomasyonu. Ya bu arkadaşlar şöyle bir şey var bakın. Bir kullanıcı için otomasyon birden çok kez çalıştırma. Bence bu artık nasıl olur? Birden fazla çalıştırmanın mantığı var mı bilemedim. Yok yani. Ekran seçeneği. Bu da arkadaşlar şimdi şöyle bir şey düşünün. Siz kendiniz mesela girdiğiniz bir sayfada sürekli mesela bu şey çıktığı zaman can sıkıcı olur. Yani böyle bir pop-up, bir fly-in, işte ne bileyim böyle zıng 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 ekranda sürekli böyle size abonelikle ilgili, indirimle ilgili böyle bir şeylerin çıkması çok can sıkıcı. Ben yani sevmiyorum. Sayfadan sayfaya geçsem bile mesela gene çıkıyorsa, tam belirli sayfalarda da yapabilirsiniz bunu ama mesela sürekli böyle karşıma çıkması can sıkıcı. O yüzden de bunu şöyle bir şey var. Ekran seçeneğinde mesela şimdi sürekli göster seçerseniz bu sürekli gösterir. Hangi sayfaya geçersem gideyim mesela burada seçeceğim şimdi. Şurada mesela diyeceğim ki tüm sayfalarda görüntüle ya da sırf ana sayfayı görüntüle. Şimdi ana sayfada görüntüle desem bile bakın ana sayfada sırf ana sayfada olsa bile her ana sayfaya gittiğinde bunu gösterdiği zaman bu çok can sıkıcı olur arkadaşlar. O yüzden de şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bakın bunu bir kere gösterdikten sonra 7 gün boyunca çerezle alakalı bu şimdi. 7 gün boyunca göstermez arkadaş. Ya da bunu 14 gün yapın. 20 gün yaparsınız icabında göstermezsiniz. Yani ya da 3 gün yapın. Neyse artık işte. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Ama bunu seçerseniz sürekli gösterir. Şimdi dediğim gibi bu formu nerede kullanacaksınız? Footer'da kullanacaksanız evet. Alt kısımda yani kullanacaksanız evet. Sürekli göstersin. Ama böyle pop-up şeklinde, fly-in şeklinde ya da işte bottom alt kısımdan çıkan şekilde bir şey istiyorsanız da sürekli göstermesi bence değil. Çok iyi değil gibi geliyor bana açıkçası. Bakın form tipi pop-up. Tamam, düğme bunlar Pro'daymış. Animasyon demiş. Fade in, tamam. Ana sayfada görüntüle. Şimdi bakın ana sayfada seçeceğim. Ya da burada sayfaları da seçebiliyorsunuz. İşte hangi sayfanız varsa sırf bu sayfada gözüküyorsanız tamam sayfaları da seçin. Ama sürekli göstermesi, adam buraya üye olduk, bakın ben test ettim onu. E-postaya abone olduktan sonra da sonuçta tekrar girdiği zaman bir daha çıkması gerek yok. Yani otomasyon farklı bir şey ama bakın. Otomasyonu birden çok kez çalıştırma, yaptığınız otomasyonla, eğer ben bu formu otomasyonda seçersem sürekli o otomasyonda açıksa bunu da seçersem otomasyonda bu gider. Sürekli bu form gider. Gerek yok yani. Şimdi burada gönderileri seçin demiş. Mesela tüm gönderilerde göster, kategorilerde, etiketlerde falan demiş, şu bu. WooCommerce üzerinde denedim arkadaşlar bunu. WooCommerce'in ürünlerin içinde gösteriyor. Evet, ürün sayfasında, tekli ürün sayfasında ama kategorilerde çalışmadı. Mağazada çalışmadı mesela.
Çünkü dediğim gibi WooCommerce'i ücretli sürümünde kullanabiliyorsun. Ama ürün tekli sayfasında çalışıyor arkadaşlar. Onu denedim. Oldu yani. Tamam, böyle kalsın. Bakın tamam, bunu da böyle seçeceğim. Kupon indirimi. Şunu da genel diyorum gene. Bir tane listemiz var zaten. Yayınla diyorum. Tamam, 2 tane formumuz oldu. Hemen formlara geçiyorum. Bakın 2 tane kısa kodumuz var. Otomasyonlara gene dönüş yapacağım. Şu çift aşamalıya bakalım. Bakın trigger. Henüz form gönderildi. Henüz kurulmadı diyor. Tamam. Kupon indirimi diyorum. Ondan sonra etiketleri seçin diyor. Tamam. Şunları seçtik. Hepsini seçtik. 1 dakika sonra da e-posta gönder diyorum. Tamam. E-posta göndersin. E-postanızı tasarlayın. Ona da işte bir tane bir şey bulalım işte. Şunu bulalım. Pro yükseltme neyse. Ücretsiz. Değişik bir şey. Şunu uygulasın. Şunu uygulayalım. Tamam. E-postamız da bu olsun. Next dedik. İstatistikleri açalım. İş akışını başlat diyelim. Tamam. Çift aşamalı olan bu. Ya arkadaş. O ön belleğin de var ya. Yeni girişler için geçerli olacak diyor. Tamam. Şunu değiştirelim. Çift aşama. E-posta. Niye başlatmıyor? Evet arkadaşlar, lokalde bence bir testini yapın, ondan sonra internet sitenizde deneyin bence bunu. Lokalde hiç bu sıkıntıları yaşatmıyor arkadaşlar. Yani denemesem neyse diyeceğim de çift aşama e-posta. Bakalım şu an. Yani görüyorsun. Hala kurulmadı diyor. Ya bu cache problemi harbiden sıkıntılıymış arkadaşlar ya. Şunu hatta bir dakika ya. Yani canımı sıktı iyice bu. Ee, nerede şey ya? Görünüm, eklentiler, kurulu eklentiler. Cache'i kapatacağım. Öyle deneyeceğim. Tamam. Etiketleri seçin. Seçtik. Yani gördüğünüz gibi e-postalar, m-postalar hiç dedik. Tamam. E-postaya bakalım yine. Onu bile almamış ki yani.
Yok, bu değildi ya. Restoran mıydı? Şablon. Hmm, farklı bir şey olsun diyorduk da. Ah, ha, tamam bu oldu. Tamam. Bunu da hallettik. Şimdi artık formlarımız tamam. Otomasyonlarımız tamam. Şu e-bülten formu birinci, yani yaptığımız footer'da göstereceğim olanın bir, onu eklenmesini nasıl yapıldığını göstereyim. Ondan sonra da bir test yapalım. Test üye oluşturalım hatta yani. Çünkü oradan bir giriş yapsın. Abone olsun icabında. Bir tane de şeyden, normal siteden, site girişiyle abonelik yapalım. Bakalım orada da çift aşamalı sistem devreye nasıl giriyor, ona bir bakalım arkadaşlar. WordPress kontrol panelindeyim arkadaşlar. Görünüme geldim ve özelleştir kısmına geliyorum şimdi. Temamda footer kısmında, alt kısımda göstermek istiyorum çünkü e-bülten abonelik formunu. O yüzden de şimdi alt bilgi oluşturucu, evet burayı seçtim. Şimdi şurada bakın copyright diyor. Şurada göstermek istiyorum mesela. Artı işaretine basıyorum. HTML seçiyorum. Buraya şimdi kısa kodumu ekleyeceğim. Hemen kısa kodumu alıyorum. Kopyala. Şuraya şöyle bir ekleyelim bakın. Bakın. Bu şekilde bir form alanı oluştu. Yayınla diyorum. Hatta buraya da bir şey, başka bir şey eklenebilir mi diye bakıyorum da. Ya tamam. Geldim. Şunu bir yenileyelim. Bakın bu alana örnek tabii arkadaşlar, bu sizin kendi temanıza, şablonunuza göre bu farklı olabilir. Ama bu şekilde, yani mantık bu şekilde işliyor. Bunu burada yayınladık. Ne kaldı? Otomasyonumuz kaldı arkadaşlar, değil mi? Bir de otomasyon. Yani otomasyon içinde ne yapmamız lazım? Bir üyelik oluşturalım, test edelim. E-postamız geliyor mu? Bize işte ne gösteriyor, ne gösterecek filan işte. Onlara bakalım şimdi. Şimdi formlarımızı bir test edelim arkadaşlar. Bakalım nasıl çalışıyor, nasıl e-postalar geliyor, ne oluyor, ne ediyor bir bakalım. Şimdi sayfamızda hemen alt kısımda bir e-bülten abonelik kısmı var. Hemen buna ben şimdi bir üye olacağım. Bakalım ne diyecek. E-postamızı yazdık. Gizlilik politikasını kabul ediyorum. İşaretledim ve gönder diyorum. Form başarıyla gönderildi. Şimdi hemen merhaba, çift aşamalı e-posta, çift aşamalı form. Bakın merhaba, bu mesajı demo bilmem ne işte. Aboneniz onaylanmak için burayı tıklayın diyor arkadaşlar. Ondan sonra abonelik onaylanacak. Ve yöneticiye giden e-posta var arkadaşlar burada da. Bakın işte yöneticiye gelen de böyle bir e-posta adresi geldi. Bilmem ne filan işte, neyse. Şimdi bir de kontrol panelinden bakalım. Şimdi bu özel pencereden yaptım arkadaşlar. Yani giriş yapmadığım bir pencere bu. Kısmım. Şimdi de kontrol panelinden bakalım. Eklentimize geldik. Kontrol panelindeyim. Şunu yenileyelim. Bakın bir tane şu an, evet, abonemiz eğer onaylarsa olacak. Otomasyonlara geçiyorum. Otomasyonlarda şu an hareket var mı? Herhangi bir hareket yok. Bakın. Herhangi bir hareket yok. Şimdi burada onayı tabii yapacağız. Onayı da şöyle yapacağız. Şurayı, ama bu gidecek şeyi açacak şimdi. Aboneniz onayını teşekkür ederim. Tamam. Bunu kapatalım. Bunda işimiz yok. Geldik tekrar kontrol paneline.
Eklentinin herhangi bir şey var mı? Şu an yok. Tamam. Kontrol paneline gidelim. İletişimdeyiz. Tamam. Bir kişi eklendi gözüküyor. Şimdi sayfaya üyelik yapalım arkadaşlar. Hatta durun şeye bir bakalım. İletişim kişi ekle kısmında iletişim toplam kişiler 1. Evet. Bir kişi abone olundu. Adres burada. Genel listesinde tamam. Onları da gösteriyor. Biz şurada otomasyonda bekleyelim şu an. Şimdi sayfaya bir üye olalım. Bakın burada yalnızca bültene abonelik yapıyorsunuz. Yani siteye üye değilsiniz şu an siz. Buraya da farklı bir e-postadan yapalım. Hesap aç diyorum. Kullanıcı adı test olsun. Buraya da info.com dedik. Bakın haftalık güncellemeleri almak için listemize katılın. Evet bunu onayladım. Doğru mu? Doğru. Tamam. Hesap aç diyorum. Yeni bir kullanıcı hesap açtı. Teste gelen abonenizi onaylayın. Giriş ayrıntıları. Tamam. Şunu gene onaylayalım. Onaylandı. Dediğim gibi bu sayfayı şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani özelleştirebilirsiniz. Onay sayfasını. Çıktık. Tekrar şunu bir yenileyelim. Bakın hoş geldin e-postası. Şu an bir işleniyor. Bakın. Birazdan bize bir hoş geldin e-postası gelecek. Çift aşama formunu tabii daha çalıştırmadık. Onu da yapmamız lazım. Giriş sayfasına gidin. Tamam. Şu an giriş sayfasındayız. Bekleyelim bakalım. Bakın. Tamamlandı diyor. Bize bir e-posta gönderdi. Bakın sitemize hoş geldin. Tamam. Bakın sitemize hoş geldin. E-postası. Hoş geldin var. Hoş geldin var. Bu şekilde e-posta geldi. Şimdi ikinci formu tabii denememiz için onu göstermemiz lazım. Yani nerede göstereceğiz? Ana sayfada bir yerde göstereceğiz. Onu ayarlamamız lazım şimdi. Şimdi onu bir yapalım. Bu pop-up şeklinde açılan olan formumuzda arkadaşlar. Onu göstereceğim şimdi. Bu pop-up şeklinde açılan formu arkadaşlar ana sayfaya ayarlamıştık. Aslında şimdi girip baktım tekrar bir devam etmeden önce. Bu cache'ten dolayı kaydetmemiş. Normalde ana sayfada göster olması lazımdı. Şimdi sayfayı bir yenileyeceğim. Onu açtım, aktifleştirdim yani. Ana sayfa yaptım. Ne açtım? Bakın. Ana sayfayı seçtim. Ana sayfada çıktı zaten direkt. Hemen buraya kaydımı yapacağım. Gerçi bu adresi kaydetmişti ama dur bakalım bir daha ne diyecek. Form başarıyla gönderildi diyor. Tamam yine kabul etti herhalde. Tamam kabul etti. Bakın %10 dedik. Şimdi şeye bir bakalım. Otomasyona bakalım. Çift aşamada e-posta onu mu seçmiştik? Bunda ama şey vardı arkadaşlar. Ne vardı? Şuna bir bakalım. Yeni üyelik değil miydi bu? Trigger. Bu otomasyonu birisi aşağıdan seçilen formu gönderdiğinde tetiklenecektir. Tamam. Tamam. Bir dakika sonra e-posta yok. Form gönderildi. Evet. Bundaki otomasyon. Çift aşamada e-posta.
Hmm. Tekrar. Ben bunu kapattım. Yenileyelim. Bakın dediğim gibi sürekli bu ana sayfaya çıktığı zaman işte o cache olayını yapmanız lazım. Her zaman göster değil. Bu şekilde pop-up'larda mesela şey yapmanız lazım arkadaşlar. Aynı adres olduğu için olmadı, sıkıntı. Şimdi farklı bir adres seçelim ona. Ona da şöyle seçelim o zaman. Info mağaza nokta. Tamam. Bunu seçelim bakalım. Form başarıyla gönderildi. Aboneniz evet, çift onay. Şimdi aynı adresten olduğu zaman olmadı arkadaşlar. Olmuyor. Şöyle onaylatalım bunu da. Tamam. Aynen, teşekkür ederim. Geçtik otomasyonlara. Bakın çift aşama e-postası, o da çalışıyor arkadaşlar. Otomasyonu o da çalışıyor. Bu formdan olduğu için, bu formu bağladık çünkü. Yani şu pop-up formunu bağladığımız için gene haber geldi tabii ki. İşte şu adreste kayıt oldu diye. Ama bunu dediğim gibi sürekli mesela şimdi ana sayfayı ayarladığınız her bakın şimdi kapatacağım, yenileyeceğim sayfayı. Gene çıkacak. Bunu dediğim gibi arkadaşlar bu bir gün verebilirsiniz. Mesela bir kere gördükten sonra bunu kapattı, oldu olmadı 3 gün, 5 gün, 7 gün, bir ay neyse artık ona göre cache sistemiyle çalıştığı için bir ay boyunca mesela göstermez arkadaşlar. Bir kere kapattığı için. Tabii karşı taraftaki yani sayfaya giren kişi cache çerezleri temizlemediği sürece, temizlediği zaman da tekrar çıkacaktır muhakkak. Tamam, bekleyelim biraz daha bakalım şeye. Hala işleniyor. 1 dakika demiştik çünkü. Bu arada kontrol paneline bakalım. Evet, e-posta geldi herhalde. Geldi. Hoş geldin e-postası. Bakın yemek restoranda olanı seçmiştik. O da geldi. Bu şekilde. Yani mantık olarak nasıl çalıştığını anlatmaya çalıştım size arkadaşlar. Bunu dediğim gibi ne yaparsınız? Bir kısa kod gönderirsiniz. Mesela o e-posta yerine mesela oraya işte kupon kodu yazarsınız falan, böyle gider. Nasıl pop-up'ta işte %10 indirimliyor diye o kupon kodunu oluşturup e-postaya eklediğinizde abone olanlar o şekilde oradan mesela o kupon kodunu kullanabilirler arkadaşlar. Bu şekilde bakın 3 kişi yazıyor, abone olundu diyor. Kontrol panelinde abone olmayanlar, işte abonelikten çıkanlar. Evet, gene bir e-postamız daha geldi. Onun ayarlarda herhalde bir şeyi var. Bir daha niye gönderiyor ki? Ona bakmak lazım. Mail Meet Info Demo. Büyük ihtimalle aynı e-postayı gönderiyor. Evet, e-posta aynı olması lazım. Kampanyalarla ilgili olabilir mi? Kampanyalarda gerçi şeyi seçmemiştik. Mesela bunu seçtiğimizde evet. Burada da işte kampanyayı oluşturursanız arkadaşlar, bakın tamam, böyle bir şeydi işte. Şimdi kampanya e-postası göndereceğiz. Gönder diyorum. Ha, konu gerekiyormuş. İndirim dedik. Neyse. Gönder. Şimdi gönder. Zamanla. Şimdi gönder diyelim. Gönder. Yani 3 tane mi? 3 e-posta mı gönderecek? Tabii. 3 e-posta gönderecek. 3 e-posta gelecek. Bakın indirim bu şekilde. Kampanya e-postalarını da bu şekilde kullanabiliriz.
biraz arkadaşlar, evet karışık gibi geliyor ama kurcaladığınız zaman falan yani bence işinize yarayacak bir eklenti. Anladım. O kadar. Başka anlatacağım bir şey yok. Eklentiyi inceledik arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Elimden geldiğince biraz daha fazla detaylı anlatmaya çalıştım. Hani açık bir kısım kalmasın diye uğraştım. Zamanla da tabii ki bu eklentiyi biraz kurcalamak lazım. Yani daha farklı neler yapılabilir, ne olabilir, nasıl kullanabiliriz, bunları işte kurcalamak lazım, incelemek lazım eklentiyi. Ama genel itibariyle eklenti işleyişi gördüğünüz zaman basit ve yani kullanışlı. Kampanya mesela dediğim gibi bir e-ticaret sayfanız varsa burada kampanya sistemini kullanmak çok mantıklı. Zaman zaman ürünlerde yaptığınız indirimler falan o bu. Artı işte kupon sistemi kullanmak güzel. Mağazada işte bir kupon sistemi kullanıp insanlara teşvik etmek, işte alışverişe teşvik etmek ya da yeni aboneye teşvik yapmak, bu şekilde kullanmak güzel. Ne bileyim, benim hoşuma gitti. Ücretsiz sürümüyle falan kullanır. Dediğim gibi ben bunu kendi sistemde yapacağım çünkü. İnternet sitemizde yapacağım bunu. Maxnet.com'da bunu uygulamayı düşünüyorum açıkçası. Ona göre de bir şablon bir şeyler işte fırsat bulabilirsem arkadaşlar, biliyorsunuz bayağı yoğun dil dosyaları, çeviri dosyaları falan derken sektör videoları şu bu bayağı yoğunlaşıyor. Ama yapacağım, yani kullanmayı düşünüyorum ben bu eklentiyi. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. İstatistiklere baktığım zaman videoları izleyenlerin arkadaşlarımız %70'i abone değil arkadaşlar. Çok yüksek bir rakam bu. %30'u abone olanlar, takip eden arkadaşlarımız, sağ olsunlar, var olsunlar. Diğerlerine de teşekkür ederiz ama abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Bakın, abone olup beni destekleyebilirsiniz. Bu beni çok motive eder. Yorum yazarsanız da çok sevinirim çünkü yorumlar çok önemli, biliyorsunuz. Beğeni, yorum, paylaşım, bunlar çok önemli. Daha çok insana, daha fazla arkadaşa ulaşabiliriz. Daha hızlı büyüyebiliriz en azından. Hem de baktığınız zaman da YouTube'dan da en azından maddi olarak da biraz daha destek almış olurum. Daha şu an alamıyoruz tabii ki ama bu yüzden de internet sayfamızı açtım. İşte dil dosyalarını çok cüzi fiyata bakın veriyorum. Buradan da alıp bana destek olabilirsiniz. Bazı sektör videolarını da komple site 7'yi, bakın site 7 yaptığım çalışmanın komplesini site 7 olarak VP Vivid ile yedeklenmiş şekilde onları da sitede veriyorum, satıyorum arkadaşlar. Kullanabilirsiniz tabii ki. Destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.